Aboneyim abone, bilekleri cebimde. Ballı lokma tatlısın. Aman hadi hayırlısı hey. Merhaba Derin Universe sakinleri, hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün Anora filmini konuşuyoruz. Müthiş bir filmdi. Allah'ım, müthiş bir filmdi. İçin gerçekten sinema severleri derinden etkileyen bir başyapıt diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Sean Baker zaten The Florida Project ve Red Rocket'la hepimizi bitirdi. Ama bu film çıtayı bambaşka bir yere koydun Sean. Altın Palmiye'yi kazanan Anora bir seks işçisinin hayatını, toplumsal sınıf farklılıklarını ve aile baskısını işliyor. İlk başta konuyla başlayalım. Konu, Anora adlı bir genç kızımız var. Kendisine Annie dedirtiyor. Striptiz kulübünde çalışırken bir Rus oligarkının oğlu Ivan'la tanışıyor ve müthiş bir gece geçiriyorlar. Ve bu coşkuyla birlikte sonrasında da tekrar ve tekrar görüşmeye başlıyorlar. Bir kül kedisi masalı gibi değil mi? Ama değil. Asla öyle değil. Ay, çok heyecanlıyım. Ben heyecanlıyken ben şu anda inanılmaz hype'ım bu filme. Bu filmi çok beğendim. Bu yüzden her dakika benim çığırışlarımı duyacaksınız. Bu film asla bir aşk hikayesi değil. Film 2 bölüme ayrılıyor. İlk bölüm Annie ve Ivan'ın neon ışıkları altındaki masalsı aşkını anlatıyor. Ama ikinci bölüm İkinci bölüm bir anda kara komediye ve bir suç hikayesine dönüyor. 2 farklı tempo var ama 2 tempo da birbirini o kadar güzel yakalamış ki. Sean Baker zaten daha öncesinde de The Florida Project ve Tangerine gibi filmlerinde toplumun onları dışarıya ittiği insanların hikayelerini bize anlatmıştı. Sean Baker bu filmde bir seks işçisinin hayatını, duygularını, gelgitlerini ve birçok farklı yönden onun bakış açısını anlatıyor. Daha da önemlisi şu ki bu konuyu işleyen çok fazla film var. Ama bu filmi özel kılan bir diğer nedenlerden biri ise cinselliği romantize etmiyor. Cinselliği hayatın içerisinde olan bir şey gibi gösteriyor. Toplumsal eleştiriyi çok güzel bir şekilde sunarken aynı zamanda bize oluşturulan o rollerin hayat bağlamında bizi ne gibi zorluklara ittiğini ve bizi ne durumlara düşürdüğünü çok iyi bir şekilde gösteriyor. Ve bütün karakterlerle çok derinden empati kurabiliyorsunuz. Tek bir sıfatla anlatmak istesem bu filmi, galiba ilk aklıma gelen şu olur: çok yönlü. Çok yönlü bir film. Artılar ilk başta tabii ki de Mikey Madison. Kadın o kadar iyi bir Annie olmuş ki, yani Annie ya da Anora, artık nasıl artiküle ederseniz, o kadar gerçekçi, o kadar yaşına uygun. Yani yaşına uygun, tabii ki de yaşadığı şeylerin hiçbiri yaşına uygun değil, ama o yaştaki bir genç kadının bu duruma düşerse nasıl tepkiler vereceğini, duygularını nasıl ifade edebileceğini çok gerçekçi bir yerden anlatmışlar ve Mikey Madison da bunu çok iyi canlandırmış. Resmen döktürmüş. Ve Ivan karakterine gelelim. Ivan karakteri sinemada gördüğümüz, alışık olduğumuz o zengin züppe karakterizasyonunun çok aslında aynıymış gibi gözüken ama asla aynı kalıplar içerisinde kalmayan bir karakter. Oynayan oyuncunun son sahnelere doğru o duygusal olarak bastırılmışlığın, ailesi tarafından ona uygun görülen o rol yüzünden yapacağı belki de bütün o suçların onun nedenini o kadar güzel yansıtmışlar ki filmde. Yani söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ve gelelim filmimizin beyaz atlı prensi Igor karakterine. Çok az lafı var, çok az diyaloğu var diyebiliriz. Ama Sean Baker'ın ustalığı işte. Karakteri öyle güzel konumlandırmış ki. Karakterin zaten çok fazla cümle kurmasına gerek yok. Ve oyuncu çok iyi oynamış. Yani gerçekten az kelime ve minimal mimiklerle karakterin, Igor'un aslında o
Bazı karakterler de çok düzdür ya, hayatın içerisinde de öyledir. Karakter basit değil. Karakter sade bir karakter. Yani hayatın içerisinde de olan karakterlerden biri. Karakteri bize içi boş bir şekilde geçirmemişler. Bize sade bir insan portföyünü basit bir şekilde anlatmamışlar. Bu da çok önemli. Anlatabildim mi? Yani Igor ya. Çünkü tecavüzcü değilim dediği sahnedeki o duygular. Filmin görselliği ilk yarıda olan o neon ışıkları ve o masalsı tonu o kadar güzel yakalamış ki Sean Baker. Yani o Kül Kedisi masalı gerçek hayatta olsaydı ve tamamen böyle olurdu. Ama sonu da gerçek hayatı gösteren bir şey. Yani masalsı dendiğinde gerçek dünyadaki masalsılık o neon ışıklarıyla yansıtılmış. Ama ikinci yarıda gelen o slapstick komedi ve aynı zamanda dram ve gerçekçilik de işte o gerçek hayat. Yani çok iyi bir birleşim olmuş bu film ya. Beni etkileyen başka bir nokta da var ki striptiz kulübünün betimlenmesi. Yani orada olaylar, karakterler, insanların davranışları çok gerçekçi bir yerden anlatılmış gibime geldi. Yani tabii ki de yani hepimizin çok deneyimleyebildiği bir ortam olmadığı için ya da deneyimlediği bir ortam olmadığı için gerçekçiliği burada belki ben bir yargı yeri değilim. Doğru insan değilim, gerçekçi mi değil mi diye, ama bana hissettirdikleri duygular, o kulübü izlerken, o striptiz kulübünü izlerken hissettiğim duygular ve bana geçirilen duyguların gerçekten doğru duygular olduğunu hissettim. Bu konuda bunu diyebilirim. Başka artı noktalarından biri de iki farklı ton görüyoruz bu filmde ve o iki farklı ton arasındaki geçişler çok doğru. Yani asla sırıtmıyor. İki farklı tonda bir film izliyoruz ama biz sonunda izleyip bitirdiğindeki gördüğün o portre çok iyi harmanlanmış bir hikaye. Ve garip bir şekilde film komediyi çok iyi götürüyor. Yani film seni yormuyor. Aslında konu çok yorucu bir konu. Konu dram anlamında, yani çok dram bir konu. Yani bunu öyle bir komediyle dengelemişler ki ne çok komediye kaçıyor ve absürtleşiyor, ne de aşırı dramda kalıp seni abi bu konu hakkında şaka yapılmaz ki de dedirtmiyor. Başka bir artısı da filmin her karakteri derinlemesine işlediğini Sean Baker'ın çok iyi anlıyorsunuz. Yani film başlamadan önce okuma provalarında da dahil oyuncuların zaten hepsi karakterlerini çok iyi giymişler. Ve aynı zamanda Sean Baker'ın karakterlerin derinlemesine incelemesini yaptığını, karakterlerin çok az cümlelerle, diyaloglarla dahi o karakterin hissiyatını ve empatisini kurabiliyorsun. Ya tabii ki de her film gibi bunun da eksileri var mıdır? Düşündüğümüzde evet, tabii ki de vardır. Her film gibi. Asla kötü bir şey söylemek istemiyorum ama tek beğenmediğim nokta galiba, yani beğenmediğim demeyeyim ama daha fazla izlemek isterdim diyeyim. Ivan'ın ailesinin dahil olduğu sekansta biraz yavaşladı sanki. Yani daha fazla o karakterlerle ilgili bir şeyler görebilirdik gibime geliyor ama yani bu da öyle eksileri söyleyeyim diye. Öylesine yani, anladın mı? İyi bir film. Kesinlikle yani tavsiye ediyorum. İzleyin şu filmi. Bir eksi olarak söylemeyeyim ama Baker'ın tarzına alışık değilseniz bu komediye geçiş yerleri sizin için ilk başta bir absürt gelebilir. Çünkü komediye geçiş o direkt kötü adamlar olarak adlandırdığımız üçlünün gelmesiyle başlıyor ve çok sert bir geçiş oluyor aslında. O dövüş sahnesi, Igor ve Anora'nın, hatta o dövüş demeyeyim de Yuvarlanma sahnesi. yani hem absürt bir komediyle veriliyor hem de altyapısı dramatik bir yerden başlıyor. Bu yüzden buna alışık olmayanlar, Sean Baker'ın anlatım tarzına alışık olmayanlar için ilk başta bir absürt gelebilir. Orada sakın kapatmayın çünkü
yani devamında kesinlikle hikayeye girebileceğiniz. Biraz da Anora filminin öneminden bahsedelim bence. Sean Baker popüler kültür ve art house'u çok iyi bir şekilde harmanlayabilen bir yönetmen. Filmin o politik alt metni, sahicilik arayışı ve oyuncu yönetimi Sean Baker'ın gerçekten iyi bir iş çıkardığının en büyük kanıtı. Çok özgün bir iş izliyorsunuz. Yani size şöyle söyleyeyim. Bu filme oturduğunuzda ve bitirdiğinizde bu filmden herkes bir ana fikir çıkaracak. Kandan altın palmiye ile dönmesi şaşırtıcı mı? Asla değil. Yani bütün ödülleri verin şu filme. Sean Baker şunu başarıyor abi. Hem sinema severlere hem jüri üyelerine hem sinema, yani mesela benim gibi ben art house filmler ve nasıl söyleyeyim, bu ayrımı sevmiyorum. Hollywood filmleri ve hani popüler filmler ve art house filmler olarak ikiye ayrılmasını sinemanın ve birinin aşırı politik altyapıyla bir şeyler anlatacağım, aşırı fazla şey anlatmam lazım kaygısıyla, yani art house, diğerinin ise çok fazla seyirci kaygısıyla iş yapıyor olması ve bunun ikiye ayrılmış olması beni hiç mutlu etmiyor. Bir seyirci olarak ben aslında ikisinin de harmanlanabildiği filmler beni alıyor ve bu film kesinlikle öyle. Yani siz art house seven bir seyirci de olabilirsiniz. Daha popüler filmleri seviyor da olabilirsiniz. Bu film her iki kesime de hitap edecek bir film ve aslında artık şunu diyoruz, bu gibi filmlerle birlikte aslında Baby Girl da bence öyle olacak. Daha izlemedim, çok heyecanlıyım onu da izlemek için. Ama bu gibi filmlerle birlikte aslında o iki ayrımı sinemada ve hatta televizyonda yok olmasını göreceğiz. İnşallah. Yani yok olsun artık bu iki ayrım. Çünkü abi ben aşırı gişe kaygısıyla, seyirci kaygısıyla çekilen dizilerdeki o boşluktan zaten sıkıldık. Ama sinemadaki şunu da eleştirmemiz lazım. Yani o festival filmleri, art house filmleri, onların da o sıkıcılığı. Yani tamam abi, çok doğru bir şey anlattın. Tamam. Evet. Evet, sen çok iyi bir şey sorgulattırıyorsun şu an ama neden böyle sorgulattırıyorsun kimsenin ilgisini çekmeyecek şekilde? Yani sen ve 10 kişi beğendi diye bu bir art house film olmuyor. Ya da atıyorum gişe filmlerinde sen ve 1 milyon kişi bunu beğendi diye bu iyi bir film olmuyor. Lütfen artık şu ayrım bozulsun. Şu ayrım gitsin yani. Şu ayrım olmasın ya. Gibi, Anora gibi ve bunun gibi birçok filmde var önerebileceğimiz. Bence Sean Baker'ın çoğu filmi öyle bu arada. İzlemek isterseniz diye söylüyorum. Kendisinin filmografisine bakarsanız çoğu filminin gerçekten öyle olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden bu film beni çok heyecanlandırdı. İzlerken, aslında izlemeden önce ben Sean Baker'ın diğer filmlerini önceden izlemiştim. Ama gerçekten böyle, nasıl söyleyeyim, bu film kadar hype'lanmadım çoğu filmine. Bu film hakkında başka ne söyleyebilirim bilmiyorum gerçekten. Çok beğendim. Bu videoda Anora filminden bahsettik. Sean Baker'dan bahsettik. Filmin artılarını ve eksilerinden konuştuk. Şu anda daha tabii ki de daha film yayınlanalı. Ben bunu çekerken ikinci ayına giriyor film. Çok daha fazla konuşulacağını ve kesinlikle tarihe, yani sinema tarihinde bir yer edinecek bir film olduğunu düşünüyorum. Siz izlediniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Konuşalım. Yorumlarda lütfen bunu yazın. Fikirlerinizi çok merak ediyorum bu film hakkında. Sean Baker hakkında. Bugünlük bu kadar diyelim. Ayrıca YouTube kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.